Füzyon enerjisiyle ilgili o heyecan verici manşatları son zamanlarda mutlaka görmüşsünüzdür, değil mi? Bilim insanları gerçekten de inanılmaz bir kıvılcım çaktı. Ama hepimizin aklındaki soru şu: tamam da priz nerede? Manşetleri görünce insanın aklına ilk bu geliyor. Güneşi alıp bir şişeye mi kapattık? Güzel soru. Cevap hem evet hem hayır gibi bir şey. Şişeledik sayılır ama kapağını henüz tam olarak kapatamadık. İşte bütün konunun özü, temelindeki gerilim tam olarak bu. Bilimsel olarak muazzam bir başarıya imza atıldı, evet. Ama bu başarıyı alıp evimizdeki prize bağlayacak o pratik yol, o uygulama hala epey uzakta. Peki, lafı daha fazla uzatmadan konuya dalalım. İşte bu inanılmaz atılımlara rağmen füzyon enerjisinin neden hala hayatımıza tam olarak girmediğini anlamak için yol haritamız bu şekilde olacak. Önce olayı bir bağlama oturtalım. Bilim insanları 60 yılı aşkın bir süredir bu hayalin peşinde. Dile kolay, 60 yıl. Ve son birkaç yılda 10 yıllardır aşılamayan çok ama çok önemli kilometre taşlarını nihayet geride bıraktılar. En basit haliyle füzyon dediğimiz şey aslında evrenin motoru. Temiz, güvenli ve neredeyse sınırsız bir enerji vaadi sunuyor. Neden mi? Çünkü bizim güneşimizle birebir aynı prensiple çalışıyor. Peki, dünya üzerinde minyatür bir güneş yaratma hedefiyle bilim insanları hangi yöntemleri kullanıyor? Aslında yarış iki ana kulvarda ilerliyor: lazerler ve mıknatıslar. Buradaki kritik fark şu: bir yaklaşım, yani lazerler, anlık ve çok güçlü, adeta minik bir patlama yaratmaya benziyor. Diğeri, yani mıknatıslar ise sürekli yanan, aşırı sıcak bir plazmayı manyetik bir fırının içinde hapsetmeye çalışıyor. Şimdi gelelim o meşhur manşetlere, o büyük başarıya, yani Ulusal Ateşleme Tesisi, kısaca NIF'teki atılıma. Ve şu ateşleme kelimesinin gerçekte ne anlama geldiğini bir anlayalım. Bakın, bu öyle tek seferlik bir şans vuruşu falan değildi. NIF artık bu deneyi tekrarlanabilir bir şekilde yapabildiğini kanıtladı. Bu bilimsel yöntemin zaferidir ve ileriye doğru atılmış dev bir adımdır. En başarılı deneyde ulaşılan rakamlar gerçekten inanılmaz. Şöyle bir düşünün, sisteme 2.2 megajoule'lük bir lazer enerjisi veriyorsunuz ve karşılığında tam 5.2 megajoule'lük füzyon enerjisi alıyorsunuz. Yani verdiğiniz enerjinin 2 katından fazlasını geri almayı başardılar. İşte bu benzetme var ya, durumu mükemmel özetliyor. Bu başarı, kontrollü uçuşun mümkün olduğunu kanıtlamak gibi bir şey. Ama bu henüz ticari bir yolcu uçağı değil, sadece ilk başarılı planör. İşte manşetlerde genelde atlanan en kritik detay bu. Evet, yakıtın kendisi ona çarpan lazerden daha fazla enerji üretti. Bu doğru. Ama tüm o tesisi ve o devasa lazerleri çalıştırmak için harcanan toplam elektrik, üretilen enerjiden kat be kat fazlaydı. Bilimsel eşik aşıldı ama santral eşiği çok uzakta. Şimdi yarışın diğer kulvarına bakalım. Yani plazmayı kontrol etmek için dev mıknatıslar kullanarak minyatür bir güneşi sürekli yanar halde tutma çabasına. Burada aslında iki farklı mühendislik felsefesi çarpışıyor. Tokamak daha basit bir tasarıma sahip ama plazmayı sürekli kontrol altında tutmak için içeride de bir akım kullanıyor. Stellarator ise inanılmaz karmaşık, bükülmüş bir tasarımla bu sorunu en baştan sadece dış mıknatıslarla çözmeye hedefliyor. Bu büyük uluslararası projeler aslında bir yapbozun farklı parçalarını tamamlıyor. İngiltere'deki JET ham güç rekorları kırıyor. Almanya'daki WSX dayanıklılık ve kararlılık testleri yapıyor. Fransa'da inşa edilen ITER ise tüm bu bilgileri bir araya getirecek dev bir test projesi. Tamam, bilimsel olarak olur dedik, mümkün olduğunu kanıtladık. O zaman neden hala fişe takamıyoruz? İşte tam bu noktada bilim insanları bayrağı mühendislere devrediyor ve asıl zorlu, devasa engellerle dolu parkur başlıyor. Ve bu liste gerçekten de insanlığın karşılaştığı en çetin mühendislik problemlerinden bazılarını barındırıyor. Sorun artık bir fizik probleminden çıkıp bir malzeme bilimi, otomasyon ve tabii ki ekonomi problemine dönüşmüş durumda. Bu zorluğun ölçeğini anlamak için şu maliyetlere bir bakın. Milyarlarca dolarlık bu projeler tarihteki en pahalı bilimsel girişimlerden bazıları. Ve unutmayın, bu rakamlar bile henüz sadece deneysel prototipler için. Tabii bu kadar büyük bir heyecan olunca ortalıkta bazı efsaneler de dolaşmaya başlıyor. Gelin şimdi en yaygın olanlarına bir netlik kazandıralım, kayıtları düzeltelim. Bu en temel ve en önemli fark. Füzyon, fisyon gibi zincirleme reaksiyon riski taşımaz. Yani temelde çok daha güvenli bir süreçtir.
Ve en önemlisi, binlerce yıl tehlikeli kalacak nükleer atıklar üretmez. Evet, yine o kritik ayrıma geldik. Laboratuvardaki bir kıvılcım başka bir şey, bütün şehri aydınlatacak bir santral bambaşka bir şey. Arada devasa bir mühendislik uçurumu var. ITER'i bir elektrik santrali olarak düşünmeyin. O, devasa bir soru-cevap makinesi. Füzyonun büyük ölçekte çalışıp çalışmayacağını test edecek. Ama o başarılı olsa bile ticari bir santral için yepyeni tasarımlar gerekecek. Yani özetle kıvılcım gerçek. Bu artık bir bilim kurgu değil. Ama bilimsel atılım bir bitiş çizgisi olmaktan çok mühendislik ve ekonomiye odaklanan yepyeni ve çok daha uzun bir maratonun başlangıç tabancasıydı. Sonuçta asıl mesele belki de bir yıldızı şişeye hapsetmek değil. Asıl mesele bunu sürekli, güvenilir ve en önemlisi ucuza yapabilmek. Ve bunun da önündeki en büyük engellerden biri şu: o reaksiyonu devam ettirecek nadir yakıtı, trityumu nasıl sürekli üreteceğiz ve geri dönüştüreceğiz? İşte bu soru, füzyonun geleceğini belirleyecek belki de en kritik mühendislik bulmacası.